Merhaba, bugün sizlere Orta ve Batı Afrika'nın ormanlık bölgelerinde yaşayan ve binlerce yıldır avcı toplayıcı yaşam tarzını sürdüren pigmelerden bahsedeceğim. 2024 yılı sonlarında Kamerun ve Gabon'un derin ormanlarında yerel kabileleri ve kültürleri keşfetmek üzere Dünya Değişmeden ekibiyle bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk sırasında binlerce yıldır orman ekosisteminin bir parçası olarak yaşayan ve doğayla derin bir bağ kuran pigme topluluklarıyla karşılaştık. Şimdi bu kadim toplulukları, yaşam tarzlarını, kültürlerini, modern dünyayla olan ilişkilerini biraz bizim, biraz da onların gözünden dünyanın nasıl gözüktüğünü aktarmaya çalışacağım. Pigmelere giderken önce tipik Afrika kentlerinin her tarafı pazar olan sokak ve caddelerinden geçtim. Sahra altı Kara Afrika'da alışveriş bizden çok farklı. Şehirler küçüldükçe pazarlarda bir şeyler satan insanların nüfus oranı artıyor. Neredeyse herkes ürettiği her şeyi yol boyunca diziyor ve birbirine satıyor. Aslında bir çeşit değiş tokuş rıza pazarı her yer. Bu pazarlar sabahın 6'sında yola çıktığımızda da akşam karanlığı başladığında da aynı kalabalığa sahne oluyor. Pazarlarla kaplı sokak ve caddelerden geçtikten sonra da turuncu toprakla kaplı tozlu ve engebeli dar yollardan iz sürdük. Yol üzeri durduğumuz bir köyde, girdiğimiz evde yemek hazırlıkları ve likör yapımına şahit olduk. Damıtma ile yapılan içkilerin alkol oranı bayağı yüksek. Orman işlerine varmadan önce yolda bir Fransız okuluna rastladık. Bölgenin seçilmiş çocuklarına eğitim verilen okula kısa bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu kez diğer kabile ziyaretlerinden farklı olarak pigmelerin yaşadığı bölgeye erişebilmek için orman içerisinde yarım saat civarında yürüdük. Ormanın derinliklerine doğru ilerledikçe alışkın olduğumuz karmaşık şehir gürültüsü yerini kuş seslerine, ağaçların ışırtısına ve ormanın büyüleyici sessizliğine bıraktı. Pigmeler, Orta Afrika'nın yağmur ormanlarında yaşayan ve genellikle boyları 150 santimin altında olan yerli halkları. Bu topluluklar avcı toplayıcı bir yaşam tarzı sürüyor ve orman ekosistemiyle tam bir uyum içerisindeler. Pigmeler sadece fiziksel olarak değil, manevi olarak da ormana bağlılar. Animist inançları doğadaki her şeyin bir ruhu olduğu fikrine dayanıyor ve bu günlük yaşamların her anına yansıyor. Orta Afrika ülkelerine dağıldıkları ormanlarda çeşitli kabile isimleriyle anılıyorlar. Baka, Mbuti, Tıva ve Aka en bilinenleri. Baka pigmeleri bizim gittiğimiz Kamerun ormanlarındaki kabilenin adı. Baka pigmeleri 50 ila 100 kişiden oluşan küçük gruplar halinde ormanda dağınık yaşayan ve toplam nüfusları birkaç bin kişiyi geçmeyen topluluklar. Özellikle Boumba Bek ve Enki Milli Parkları çevresinde yaşıyorlar.
Baka dili Ubangian dil ailesine ait ve sürekli etkileşim içinde oldukları komşu kabileler olan Bantu dillerinden farklı. Ancak bu etkileşim nedeniyle çift dillilik yaygın. Ortalama ömürleri bebek ölüm oranlarının yüksekliğinin de etkisiyle 35 ila 45 arasında. Baka pigmeleri özellikle Fang, Beti ve Bulu gibi Bantu grupları ile yakın temas halindeler. Pigme toplulukları kararlarını topluluk içerisinde istişare ile alıyorlar. Liderlik yaşlılar ve deneyimli avcılar tarafından sağlanıyor. Müzik ve dans Baka kültürünün ayrılmaz bir parçası. Şarkılar ve danslar sadece eğlence için değil, aynı zamanda av törenleri, kutlamalar ve şifa ritüelleri için de kullanılıyor. Bunlar aslında Afrika'daki animist inançlara sahip diğer yerleşik kabilelerle ortak özellikler gibi duruyor. Ancak biraz daha dikkatli baktığımızda yerleşik hayata geçmemiş olmalarından kaynaklı farklılıklarını göreceğiz. Pigme topluluklarını anlamak için öncelikle onların yaşadıkları coğrafyayı tanımak gerekiyor. Kamerun ve Gabon, Orta Afrika'nın iki önemli ülkesi. Her ikisi de zengin yeraltı varlıklara, büyüleyici bir kültürel mirasa ve etnik çeşitliliğe sahipler. Batı ve Orta Afrika'da ağırlıklı olarak Fransızlar olmak üzere Portekizliler, İngilizler, Belçikalılar ve Almanların izleri var. 1960'lardan itibaren bağımsızlıklarına kavuşmuş olsalar da sömürü aynı hızla devam ediyor. Sadece biçim değiştirdi. Kamerun ve Gabon'daki altın, elmas, petrol ve uranyum yeraltı varlıkları bu ülkelerin şirketleri tarafından sömürülmeye devam ediyor. En büyük firmalar Fransız Total ve Areva. Yine petrol, doğalgaz ve nadir toprak elementleri için bölgede faaliyet gösteren Amerika Birleşik Devletleri, Chevron ve ExxonMobil şirketleriyle bölgede yerleşik durumda. Ama özellikle son 20 yılda Afrika'da nereye gitseniz Çin var artık. Evet, Çin şu anda Afrika'yı bir şantiyeye çevirmiş durumda. Nereye gitseniz ya bir otoyol yapıyor ya bir liman yapıyor. Tabi bunları yaparken de çalışma hattı üzerinden geniş bir kamulaştırma alanı hakkına sahip oluyor. Tesadüfe bakın ki bu yolların geçtiği güzergahlar hep zengin yeraltı kaynaklarının olduğu güzergahlar oluyor. Özellikle kobalt, bakır ve demir cevheri gibi kaynaklar Çin'in teknoloji ve yeşil enerji endüstrisi için kritik öneme sahip. Çin, borç tuzağı diplomasisiyle Afrika ülkelerine yüksek faizle krediler veriyor ve bu krediler karşılığında kaynaklara erişim sağlıyor. Rusya ise Afrika'da yeni bir aktör. Rusya özellikle Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde elmas ve altın madenciliği yapıyor. Wagner grubu gibi özel askeri şirketler kaynakların kontrolünü sağlamak için kullanılıyor. Kamerun, Orta ve Batı Afrika'nın kesişiminde yer alan bir ülke. Coğrafi çeşitliliği nedeniyle Afrika'nın minyatürü olarak adlandırılıyor. Kuzeyinde çöller, güneyinde ise yoğun yağmur ormanları yer almakta. Kamerun Dağı, Batı Afrika'nın en yüksek dağı ve ülkenin batısında yer alıyor. Kamerun, Batı ve Orta Afrika'daki diğer ülkeler gibi 250'den fazla etnik gruba ev sahipliği yapıyor. Bu gruplar arasında Baka pigmeleri ülkenin güneydoğusundaki yağmur ormanlarında yaşıyor. Kamerun'un resmi dilleri Fransızca ve İngilizce ancak yerel dillerde yaygın olarak konuşuluyor. Kamerun ekonomisi petrol, kakao, kahve ve kereste gibi doğal varlıklara dayanıyor. Ancak bu varlıkların kaynak haline dönüştürülüp sömürülmesi ormanların yok olmasına ve pigme topluluklarının yaşam alanlarının daralmasına neden oluyor. Gabon, Orta Afrika'nın batı kıyısında yer alan bir ülke. Ülkenin %85'i ormanlarla kaplı ve bu durum Gabon'u dünyanın en yeşil ülkelerinden birisi yapıyor. Gabon'un yağmur ormanları zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor ve bu durum Baka pigmeleri gibi yerli halklar için yaşam alanı sunuyor. Gabon'un başkenti Libreville şu ana kadar benim Afrika'da gördüğüm en çok otel ve gökdelen olan başkent olabilir. Bu muhtemelen uluslararası sermayenin limanın jeopolitik önemli olan ilgisinden kaynaklanıyor olabilir. Tabii ülkenin yeraltı zenginliklerine olan yakın ilgi ve sevgiyi de unutmamak gerekiyor. Gabon 40'tan fazla etnik gruba ev sahipliği yapıyor.
Resmi dil Fransızca, ancak yerel dillerde yaygın olarak konuşuluyor. Petrol, manganez ve kereste gibi doğal kaynaklarla ekonomisini destekliyor. Ancak bu kaynakların çıkarılması vahşi doğa katliamlarına ve kültürel talana neden oluyor. Kamerun ve Gabon, pigme topluluklar için sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda kültürel ve ruhsal bir miras. Bu ülkelerin yağmur ormanları, pigmelerin avcı toplayıcı yaşam tarzını sürdürmesi için gerekli kaynakları sağlıyor. Ancak kapitalizmin getirdiği tehditler bu kadim yaşam tarzını riske atıyor. Pigmeler, ormanın sunduğu nimetlerle yaşayan avcı toplayıcı bir topluluk. Avlanma genellikle ok ve yay, tuzaklar ve mızraklarla yapılıyor. Avladıkları hayvanlar arasında maymunlar, orman antilopları, her türlü küçük kemirgenler, yaban domuzları ve hatta böcekler var. Orman tavukları, yarasalar, yılanlar, kertenkeleler, kaplumbağalar ve balıklar. Toplayıcılık ise ormanda toplanan meyveler, kökler, yapraklar ve bal gibi besinlerle tamamlanıyor. Bizi de peşlerine taktılar ve birlikte avlanmaya gittik. Yol boyunca avlanma öncesi ritüellerine uygun şarkılar söyleyerek ilerledik. Yol üzerinde bir çeşit yeraltı kemirgeni avladılar. İlk önce ne yapmaya çalıştıklarını anlayamadık. Kemirgenin açtığı bütün kanalların yeryüzüne çıktığı yerlerden ateş yakıp duman gönderdiler. Ardından tek bir seçenek bıraktılar ve o delikten hayvan çıkınca yakaladılar. Birazcık ateşle yanmıştı, ancak bu onlar için pek sorun değil. Deliklere duman verirken de sürekli şarkılar söylediler. Avlanma sadece bir beslenme yöntemi değil, aynı zamanda bir ritüel. Av öncesinde ormanın ruhlarını memnun etmek için şarkılar söyleniyor ve danslar yapılıyor. Özellikle Jengi adı verilen orman ruhu, avın başarısını sağlamak için çağrılıyor. Avlanan hayvanın ruhuna teşekkür ediliyor ve et topluluk içerisinde paylaşılıyor. Bu paylaşım kültürü pigmelerin sosyal bağlarını güçlendiriyor, bir arada yaşam kültürünün temelini oluşturuyor. Pigmeler avlanma konusunda oldukça yetenekli. Özellikle ok ve yay kullanımında ustalar. Ormanın yoğun bitki örtüsünde sessizce hareket edebiliyorlar ve avlarını şaşırtıcı bir beceriyle yakalıyorlar. Ayrıca tuzaklar ve kapanlar kullanarak küçük hayvanları avlıyorlar. Bu tuzaklar genellikle hayvanların geçiş yollarına kuruluyor. Avlanma gezisinin sonunda küçük bir su akıntısının olduğu yere vardık. Bir önceki avlanmada da başrol oynayan kadınlar burada da işin başına geçtiler. Önce su akıntısının iki yanını dal parçaları ve topraklarla kapatıp balıkların ve diğer su canlılarının kaçmasını engellemeye çalıştılar. Ver bana. Ardından elleriyle en çok yuvalandıklarını bildikleri bölgelerden daha önce hiç görmediğim bir sürü küçük böcek ve balık çeşidi avladılar. Normalde bizim için miktar olarak bir öğün diye bakamayacağımız kadar az olan bu avlar onlar için minimalist yaşamlarını yansıtan muhteşem bir sofra oluyor.
Tabi orman ekosisteminde yaşamları size böyle avcılık üzerinden anlattığımda bu insanların önüne gelen hayvanları avladıkları, bütün bitkileri topladıkları insanlar topluluğu olarak algılayabilirsiniz. Ama öyle değil. Sadece ihtiyaçları ve ritüelleri doğrultusunda avlanıyorlar. Hatta aç olsalar dahi o hayvanı senenin o döneminde avlamamaları gerekiyorsa avlamıyorlar. Kutsadıkları hayvanlar ve dönemler var ve bunu bozarlarsa ruhların onlara cezalandıracağını düşünüyorlar. Aslında günümüzde doğayı, hayvanları, bitkileri, toprağı, havayı, suyu, yeraltını ve yerüstünü insanın hizmetine sayan anlayışın aksine pigmeler doğanın bir parçası olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Hem de inanılmaz bir ahenk içerisinde. Pigmelerin yaşam tarzının bir diğer ilginç yönü de sabit evlerinin olmaması. Ormanın içinde sürekli yer değiştiriyorlar ve geçici barınaklar inşa ediyorlar. Bu barınaklar ağaç dallarından yapılmış yuvarlak yapılar ve üzerleri büyük yapraklarla örtülüyor. Bu barınaklar sadece birkaç gün veya birkaç hafta kullanılıyor, ardından yeni bir yere taşınıyorlar. Barınakların yapımında da yine kadınlar başrolde. Ekvator çizgisine yakın olmaları dolayısıyla kışlık stok ihtiyacı diye bir dertleri yok. Dolayısıyla kalıcı barınak inşa etmeyi hiç düşünmemişler. İnsanın tarihsel gelişim sürecinde incelediğimiz yerleşik hayata geçmemiş avcı toplayıcı insan toplulukları ile refleksleri ve tutumları aynı. Bu göçebe yaşam tarzı ormanın kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. Bir bölgedeki kaynaklar tükenmeden başka bir bölgeye geçiyorlar. Bu doğayla olan uyumlarının bir başka göstergesi. Pigmeler ormanı bir eczane gibi görüyor. Her bitkinin, kökün veya yaprağın belirli bir hastalık için şifalı özellikleri olduğuna inanıyorlar. Örneğin ateş düşürmek için kırmızı mangrove kabuğu kaynatılarak içiliyor. Solunum yolu enfeksiyonlar için Afrika sardunyası kökü kullanılıyor. Bu bitki günümüzde batıda da umçkalavabo adıyla satılıyor. Papatya yaprakları ve yabani zencefil çeşitlerinin sindirim sistemini düzenleyici olarak kullanıyorlar. Karabiber ağacı ve kırmızı kolo ağacını ağrı kesici olarak kullanıyorlar. Aloe vera ve şii ağacını cilt hastalıkları için kullanıyorlar. Ruhsal rahatsızlıkların sağaltımında ise iboga ve sihirli mantarları kullanıyorlar. Biz akşam üzeri oradan ayrılırken istisnasız hepimizin vücudu kızamık gibi kırmızı noktalarla doldu. Burada yaşayan insanların bağışıklık kazandığı için artık vücutlarında gözükmeyen ve uçan bir böcek tarafından yapılan bir cilt hastalığı. Ancak neyse ki söyledikleri gibi 3 gün içerisinde kendiliğinden geçti. Şifalı bitkiler sadece fiziksel rahatsızlıkların tedavisinde değil, ruhsal şifa için de kullanılıyor. Şamanlar veya bitki uzmanları hastalıkları iyileştirmek için bitkisel ilaçlar hazırlıyorlar ve ruhları yardıma çağırıyorlar. Bu süreç genellikle şarkılar, danslar ve ritüellerle destekleniyor. Özellikle iboga adı verilen bitki ruhsal anılma ve şifa ritüellerinde kullanılıyor. İboga'nın kök kabuğu bağımlılık tedavisinde de etkili olabiliyor. Ancak bu bitkinin kullanımı oldukça dikkat gerektiriyor çünkü güçlü halüsinojenik etkilere sahip. Akşam üzeri çocuklar bize de denettiler. Ama biz onlar kadar cesur olamadık tabi. Az miktarda denedik. Gezerken neredeyse her çeşit ağaçtan nasıl şifalı bitkiler yaptıklarını heyecanla anlattılar bize. Ormana ve oradaki yaşam unsurlarına o kadar hakimler ki hangisinin ne işe yaradığını konusunda hiç tereddütleri yok. Tarım devrimiyle birlikte avcı toplayıcı insanların devri biterek Neolitik çağın yani yeni taş çağının başlamasıyla dünyanın her tarafında Mezopotamya'dan itibaren avcı toplayıcı yaşam tarzı yerini yerleşik yaşam tarzına bırakmaya başladı. İşte günümüzden 10 ila 15 bin yıl önce bugünkü sosyolojiyi oluşturan bu dönüşüm Pigmelerde hala gerçekleşmedi. Onların doğayla kurdukları saf bağ bize yerleşik düzene geçişimizden sonraki insan sosyolojisinin çarpık evrimi konusunda güzel bir ayna fırsatı sunuyor. İnsan buğdayı evcilleştirip doğaya hakim olduğunu düşündüğünden beri doğayla savaş halinde. Pigmeler ise doğayla uyum içerisinde canlı cansız tüm varlıklarla birlikte ortak bir yaşam sürüyor. Gerek bitkisel gerekse hayvansal avlanma insanın hayatta kalmak için kullandığı bir yaşam aracı. Yerleşik hayata geçişle birlikte avlanmada biçimsel değişiklikler oluştu. Artık insan o günkü ihtiyacı kadar değil, saklayabileceği kadar avlanıyordu.
Sınıflı toplumların oluşması ve sınıflar arası çelişkilerin derinleşmesiyle birlikte bir biçimsel değişiklik eşiği daha oluştu. Endüstriyel devrim sonrası vahşi kapitalizm girdiği her hücreye, ulaştığı her noktaya sonsuz elde etme ve kazanma dürtüsünü aşıladı. Hep kar etme ve sonsuz büyüme refleksi insanın doğasına varmışçasına görünürde hücrelerine kadar işlemiş durumda. Afrika'da karşılaştığımız bu görüntülerde de kapitalist üretim ilişkileri içerisinde olmamasına rağmen bu refleks insanlara avını satabilmek için sonsuz avlanma güdüsü aşılıyor. Bu maymunu gördüğümüz pazarın yakınındaki adanın adı Maymun Adası. Ama adada maymun popülasyonu bu kontrolsüz avlanma dolayısıyla neredeyse bitmiş durumda. İnsan avlanma ilişkisindeki eşiklerde amaç, içerik ve biçimsel olarak sıçrama noktaları üretim ilişkilerindeki değişim dönemleriyle gerçekleşmiştir. Avcı toplayıcı toplumdan ilkel komünel topluma geçiş, oradan feodal topluma ve kapitalizme geçiş dönemleri teolojik yaşamın da paralel değişmesiyle birlikte bu sıçrama noktalarını oluşturmuştur. Ancak bu durum sürdürülebilir değildir ve bunun insanın doğasında olmadığının, üretim ilişkilerinin değişmesi sonrası oluştuğunun en güzel göstergesi pigmeler gibi topluluklar. Animist inançların kökeninde şamanlar doğa ile insan arasında köprü görevi görüyor. Dolayısıyla doğanın büyük ve ulu oluşunu kabul eden insan doğayla daha uyumlu bir yaşam sürüyor. Tek tanrılı dinlerle birlikte ortaya çıkan en temel değişiklik ise doğayla ilişkinin uyumdan savaşa keskin dönüşü oldu. Vahşi kapitalizmle birlikte yaşanan doğa katliamları durdurak bilmiyor artık. Bugün animist inançların hala yaşandığı Afrika ve Asya'nın birçok yerinde dünyanın geri kalanına göre yerel halk tarafından doğaya daha az zarar verilmesini de böyle açıklayabiliriz. Animist inançlarda ölüm bir yok oluş değil, dönüşümün bir parçası. Tek tanrılı semavi dinlerde ise insan dünyanın kendisi için yaratıldığını düşündüğü için ölümü bir yok oluş olarak kabul ediyor ve doğayla ilişkisini de bu düzlemde kuruyor. Oysa bütün canlıların bir arada yaşadığı dünya ekosisteminde yaşam dönüşümden ibaret. Pigmelerin animist inançları doğadaki her şeyin bir ruhu olduğu fikrine dayanıyor. Orman, nehirler, ağaçlar ve hatta kayalar kutsal kabul ediliyor. Bu inanç pigmelerin doğayla olan derin bağlarını şekillendiriyor. Özellikle orman ruhu Jengi pigmeler için kutsal. Jengi avın başarısını ve topluluğun refahını sağlıyor. Bu nedenle av öncesi ve sonrası Jengi'yi memnun etmek için ritüeller düzenleniyor. Bu ritüeller genellikle şarkılar, danslar ve sunular içeriyor. Ataların ruhları da pigme inancında önemli bir yer tutuyor. Bu ruhlar yaşayanların koruyucuları olarak görülüyor ve önemli kararlar alınırken onlara danışılıyor. Özellikle zor zamanlarda ataların ruhları yardıma çağrılıyor. Nehir ve göl ruhlarının su ile pigmelerin ilişkilerini düzenlediğine inanılırken
ağaç ve bitki ruhlarının insan-bitki ilişkisini düzenlediğine inanılıyor. Pigme animizmi çeşitli ruhlar ve doğa varlıklarıyla dolu. Av öncesi jengiyi memnun etmek için, av sonrası da teşekkür etmek için şarkılar ve dansların oluştuğu ritüeller gerçekleştiriliyor. Yine şamanlar bitkisel ilaçlarla hastalıkları iyileştirirken trans haline geçerek tedavi ritüelleri uyguluyorlar. Yine kötü ruhları uzaklaştırmak için de tılsım ve büyüler kullanılıyor. Bütün bunların yanı sıra yıllık döngülerin ve yağmur çağırma, fırtınadan korunma gibi doğa olaylarının şarkılı danslı ritüelleri var. Pigme topluluklarının animist inançları doğayla ve ruhsal dünyayla derin bir bağ kurmalarını sağlayan karmaşık bir inanç sistemine dayanır. Ancak bu inanç sisteminde Afrika ve Asya'daki yerleşik toplulukların şamanik inançlarında olan ezoterizm veya inisiyasyon kavramlarından söz etmek pek mümkün değil. Pigme topluluklarının inanç ve ritüelleri daha çok kolektif bir bilgelik, doğayla uyum ve ruhsal deneyimler üzerine kurulu. Ancak yine de avcılık, şifalı bitkiler gibi aktarılan kadim bilgiler belli silsile yoluyla ve belli erginliğe eriştiklerinde aktarıldığı için benzer özellikleri de içinde barındırmaktadır. Pigmelerin en büyük tehditlerinden biri ormansızlaştırma. Kamerun, Gabon, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve diğer Orta Afrika ülkelerindeki yağmur ormanları, kereste endüstrisi, palmiye yağı plantasyonları ve madencilik faaliyetleri nedeniyle hızla yok oluyor. Altın, elmas, kobalt, koltan ve uranyum gibi değerli madenler uluslararası şirketler tarafından çıkarılıyor. Da mambo. Dangasi. Dang bako. Bu faaliyetler ormanların yok edilmesine ve yerel halkların topraklarından sürülmesine neden oluyor. Örneğin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki kobalt madenleri dünyanın teknoloji devi Apple, Tesla, Samsung için kritik öneme sahip. Ancak bu madenler çocuk işçiliği ve insan hakları ihlalleriyle çıkarılıyor. Bu durum pigmelerin avlanma ve toplayıcılık alanlarını daraltıyor ve geleneksel yaşam tarzlarını riske atıyor. Özellikle palmiye yağı üretimi için açılan plantasyonlar ormanların büyük bir kısmını yok ediyor. Bu plantasyonlar sadece pigmelerin yaşam alanlarını değil, aynı zamanda orman ekosistemini de tahrip ediyor. Pigmeler bu durumu orman ruhlarının öfkesi olarak görüyor ve bu öfkenin kendilerine zarar vereceğine inanıyor. Çok zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ormanların yok edilip yerine monokültürle palmiye ağaçlarının dikilmesi, sofralarımıza kadar uzanan bütün paketli gıdalardaki palmiye yağının üretilmesi ise pigmelerin öfkesinin soframıza kadar geldiğini gösteriyor. Pigme toplulukları geleneksel topraklarını korumakta büyük zorluklar yaşıyor. Resmi toprak haklarına sahip değiller ve bu nedenle yaşam alanları sürekli olarak işgal ediliyor. Yerel hükümetler ve diğer etnik gruplar pigmelerin topraklarını tarım, madencilik ve diğer amaçlar için kullanıyor. Çoğunlukla uluslararası sermaye peşkeş çekiliyor. Özellikle Bantu grupları pigmelerin yaşam alanlarını ele geçiriyor. Bantular genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan yerleşik topluluklar ve pigmelerle olan ilişkileri tarihsel olarak eşitsizlik üzerine kurulu.
Bantular Pigmeleri genellikle ikinci sınıf vatandaş olarak görüyor ve onları ötekileştiriyor. Sistem Pigmeler üzerindeki baskıyı Bantular aracılığıyla gerçekleştiriyor. Pigmelerin ise kendi dışındaki topluluklarla temas etmesi kültürel erozyon ve asimilasyonlarına sebep oluyor. Pigme toplulukları yerel çatışmalar ve şiddet olaylarına maruz kalıyor. Özellikle toprak anlaşmazlıklarında ve kaynak çatışmalarında pigmeler hedef alınıyor. Ayrıca pigme kadınları cinsel şiddete maruz kalıyor ve bu durum genellikle cezasız kalıyor. Özellikle Bantu gruplarıyla olan ilişkilerde pigmeler sık sık şiddet ve ayrımcılığa maruz kalıyor. Bantular pigmelerin topraklarını ele geçiriyor ve onları zorla yerinden ediyorlar. Pigmelerin Bantularla olan ilişkilerinden kaynaklı son 50 yıldır genetik yapılarında değişiklikler gözlenmeye başlandı. Pigme topluluklarının yaşadığı zorluklar sadece yerel aktörlerle sınırlı değil. Uluslararası şirketler ve güçler de bu süreçte önemli rol oynuyorlar. Özellikle kereste, petrol, maden ve palmiye yağı endüstrileri Orta Afrika'nın doğal varlıklarını kendilerine kaynak olarak kullanıp sömürüyor. Çin, Fransa ve ABD gibi ülkeler Kamerun ve Gabon'daki doğal kaynaklara büyük yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlar ormanların yok olmasına sebep oluyor. Pigme toplulukları binlerce yıldır sürdürdükleri yaşam tarzını korumak için büyük bir mücadele veriyor. Ancak bu kadim kültürün yaşaması onların modern hizmetlere erişimiyle mi sağlanmalı, yoksa yaşam alanlarına müdahale etmeyerek onları kendi doğal düzenlerine bırakmak mı daha büyük iyilik olur tartışılır. Pigme topluluklarının yaşam tarzı doğayla uyum içinde yaşamanın mümkün olduğunu gösteriyor. Onlar ormanın sunduğu zenginliği sürdürülebilir bir şekilde kullanıyor ve doğaya saygı gösteriyor. Bu bizim için de önemli bir ders. Ancak kapitalizmin doğayı sömürme anlayışı Pigme kültürünün geleceğini tehdit ediyor. Ormansızlaşma, madencilik ve endüstriyel tarım sadece Pigmelerin değil tüm insanlığın geleceğini riske atıyor. Bizde mutluluk genellikle maddi refah, bireysel başarı ve sosyal statüyle ölçülüyor. Ancak bu anlayış insanları sürekli bir tatminsizlik ve tükenmişlik döngüsüne sokuyor. Her şeye sahip olmayı hedefleyen bizler bu uğurda doğayı, ilişkilerimizi ve hatta kendi ruhsal sağlığımızı feda ediyoruz. Pigmeler ise buna karşılık doğayla uyum içinde paylaşım ve dayanışma temelinde bir yaşam sürüyor. Onlar için mutluluk maddi zenginlikte değil, topluluk bağlarında, doğayla kurdukları derin ilişkide ve anı yaşamakta yatıyor. Pigmelerin yaşam tarzı bize mutluluğun aslında ne kadar basit ve ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. Onlar bize unuttuğumuz bir gerçeği hatırlatıyor. Mutluluk, sahip olduklarımızda değil, yaşadığımız anlarda ve kurduğumuz bağlarda saklı. Pigme toplulukları binlerce yıldır sürdürdükleri yaşam tarzlarını korumak için büyük bir direnç gösteriyor.
Bu direnç onların kültürel kimliklerini ve doğayla olan bağlarını korumalarını sağlıyor. Bu belgeselde Pigme kültürünün zenginliklerini, yaşadıkları zorlukları ve verdikleri mücadeleyi keşfetmeye çalıştık. Umarım bu hikaye bizlerde de doğayla olan bağımızı yeniden düşünme, paylaşım ve dayanışmanın değerini hatırlama isteği uyandırır. Evet, yerleşik düzene geçtik ve şimdiki olanaklarımızla ortalama ömrümüz ve yaşam konforumuz çok arttı. Hayatı kolaylaştıracağını ve bizi mutlu edeceğini düşündüğümüz o kadar çok araç geliştirdik ki şimdi bu araçlara erişebilmek, daha fazla erişebilmek ve onlara hizmet edebilmek için yaşamlarımızı harcıyoruz. Oysa örneğin bugün incelediğimiz pigmeler yaşamlarını idame ettirmek için başkalarına çalışmak zorunda değiller. Sadece ihtiyaçları kadar avlanıyorlar. Tabi bu arada yaşam konforumuz gelişirken özellikle son 200 yıldır doğayı vahşice katlederek kendi yaşam alanlarımızı da daraltıyoruz. Oysa doğanın sahibi değil yalnızca bir parçası olduğumuzu anladığımızda doğaya rağmen değil doğayla birlikte sınırsız ve sınırsız bir yaşamında mümkün olduğunu anlayacağız. Bütün yaşananlara, bütün yaşadıklarına rağmen kim daha özgür ve mutlu? Pigmeler mi yoksa biz mi? Cevabı çocukların yüzlerinde saklı. Hoşça kalın.